Burası bir zamanlar Fransız ve İspanyol sömürgesi iken şu anda Amerikan toprağı ama o kültürler hala değişmemiş. 1700'lü yıllarda sömürgeciler buraya geliyorlar. Gelirken yanlarında siyahi insanları, o zaman köle olarak kullanan Afrikalıları getiriyorlar. Avrupalılar gelmiş burayı sömürge olarak kullanmış. Bakın Avrupa mimarisi. Sanki bir Fransa'dayım, bir İtalya'dayım gibi. Bir ay önce bir adet terörist New Orleans'ın bu dolu dolu insan yaşayan caddelerine kamyonetiyle birlikte dalıyor. Onlarca insanı ezerek öldürüyor. Sonrasında bir de kamyonetten çıkıp insanlar ateş ediyor. Herkese merhabalar dostlar. New Orleans'tan, Louisiana'dan selamlar, saygılar. Bu görmüş olduğunuz heykel Mardi Gras adlı bir festivalin sembolü. Mardi Gras 1700 yıllara dayanan bir festival. Özet geçmek gerekirse Hristiyanlık inancına göre tutulan bir oruç varmış ve bu oruçtan önceki gün bu festivali yapıyorlarmış. Yani oruca başlayacağız, festival yapalım, kutlayalım. Heykel sarı, mor ve yeşil renkler işlenmiş. Festivalin teması bu arkadaşlar. Festivalde rengarenk giyiyorlar. Sanki büyücüler gibi voodoo yapanlar var ya, voodoo. Hani bu böyle maket var, bebek var, ona iğneler batırıyorsun, bir şeyler yaptırıyorsun. O voodoo büyüsünün, bu Mardi Gras Festivali'nin hepsinin bir birleşmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Zaten elinde de bir adet maket bulunuyor. Devam edelim. Bot. Nedir bu bot? Creole Queen. Dostlar, Creole evvelden gelip burada yaşayan insanların kültürü. Bir nevi Fransız Avrupa kültürü gibi düşünebilirsiniz. Zaten bunu da böyle tarihi şekilde tutmuşlar. İstanbul'da Eminönü'ne, Kadıköy'e giden botlar var ya, onlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi beraber New Orleans'ı gezeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Dostlar, inanılmaz bir rüzgar var. Hava 10 derece. Donuyoruz. Hele Miami'de uçağa bindiğimiz zaman 25-30 derece bir hava vardı. Çok da hazırlıklı gelmedim. O yüzden üst üste 3 kat giydim. Şimdi abi bu New Orleans'ın bir tarihinden bahsedelim. 1700'lü yıllarda İspanyollar, sömürgeciler buraya geliyorlar. Geldikten sonra tabii sömürge amaçlı geliyorlar. Öyle kardeş olalım, arkadaş olalım tarzında bir yaklaşımları yok. Gelirken yanlarında siyahi insanları, o zaman köle olarak kullanan Afrikalıları getiriyorlar. 1700'lü yılların ortalarına doğru Fransızlar buraya geliyor. Ve burası Fransızların ve İspanyolların ortak bir sömürgesi halinde olarak kullanılmaya başlanıyor. Sonrasında tabii Amerika kuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan sonra burayı bu sömürgecilerden satın alıyor. Size şaka gibi gelebilir ama bildiğiniz 1700'lü 1800'lü yıllarda şehirler satın alınıyor. Sömürgeci krallar, aileler birbirlerine sanki doğum günü hediyesi verirmiş gibi birbirlerine toprak veriyorlar. Birbirlerine sömürge veriyorlar. Ve New Orleans onlardan bir tanesi. 1800'lü yıllarda Amerika New Orleans'ı satın alıyor arkadaşlar. 1700'den 1800 yıllara kadar burası bir sömürge olarak kullanıldığı için, hep o siyahi insanlar getirildiği için şu anda yoğun bir siyahi nüfus mevcut. Yani New Orleans'a bakarsanız zaten kültürü o Afrika'dan gelen insanların kültürüyle yoğunlaşmış durumda. Bunu nereden anlayabilirsiniz? Şimdi burası New Orleans'ın ana caddelerinden birisi. Kanal Caddesi olarak geçiyor. Afrika kültüründen kastım nedir? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Afrika kültürü deyince aklınıza ne geliyor? Sarı, yeşil, mor, renkli renkli kıyafetler, renkli renkli kültürler geliyor değil mi? Voodoo, bir kara büyü aklınıza geliyordur. Reklam. Voodoo, kızarmış tavukçu. Renklere dikkat etmenizi istiyorum. Mor, sarı, yeşil ve siyah. Ve voodoo yazmışlar. Dostlar, tüm şehir bu renklerin himayesinde. Çok rüzgarlı. Her büyük şehirde olan bu dolandırıcı Budistler. Dostlar, ellerinde ufak hediyelik eşyalar var. Size veriyorlar. Beleşten veriyorlar. Hani öyle diyor. Size bir hediye vereceğim diyor. Devamında sizden bir bağış istiyor. Bağış. Hediye verip bağış istemek de garip bir olay ama hepsi dolandırıcıdır. Haberiniz olsun. Paranızı kaptırmayın. Ana caddede yürümeye devam ediyoruz. Avrupalılar gelmiş burayı sömürge olarak kullanmış. Bakın Avrupa mimarisi. Sanki bir Fransa'dayım, bir İtalya'dayım gibi. Çünkü Amerika'da böyle bir mimari mevcut değil. Aynı fotoğrafta Creole House yazıyor arkadaşlar. Creole, Afrikalıların bir baharatı, bir yemek çeşidi. Creole House. Adamların kültürü.
Dostlar diğer bir restoran Mardi Gras, buranın festivalinin ismi ve gene aynı renkler. Mor, sarı, yeşil. Adamlar bu kadar sömürgeleştirilirken caz denen bir müzik çıkmış ortaya. Caz müziği zencilerin çıkardığı bir müzik. Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi caz barları, caz kafeleri New Orleans'ta. Kafe Big Net. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bine mi deniyor, Big Net mi deniyor? Bu bine de bir pankek gibi, kızarmış hamur gibi düşünebilirsiniz. Binet, bizim annelerimiz hamur kızartır ya, o hamuru hafif şekerli yapın, üstüne de pudra şekeri dökün, size o. Yani çok güzel bir yemek değil aslında, hatta bir nevi fakir insanların yemeği diyebiliriz o zamanlarda. Şu anda kültür haline geldi. Diğer bir yemek arkadaşlar, gumbo. Fotoğraftan da görüldüğü gibi içinde biber, sosis, tavuk, yani çorba gibi. Dostlar bir mağazanın vitrini, o hep bahsettiğim renklere ait bir ceket, büyü, voodoo. Hani o voodoo'yu yapanlar şu maskeden taktıklarını düşünün. New Orleans'ta bir de bu alligator denen timsahlardan mevcut. Çünkü New Orleans bataklık, bir liman kenti. Ve bu timsahlar o bataklıkta yaşıyorlar. O yüzden burada bu timsah turları mevcut. Gene o büyülerde kullanılan bir maske. Kanal Caddesi'nden diğer bir ara cadde olan Bourbon Caddesi'ne giriyoruz. Dostlar bu görmüş olduğunuz haçlar, kolyeler, fotoğraflar hepsi bir ay önce New Orleans'te gerçekleşen bir terör saldırısını anma amaçlı yapıldı. Bir ay önce bir adet terörist New Orleans'ın bu dolu dolu insan yaşayan caddelerine kamyonetiyle birlikte dalıyor. Onlarca insanı ezerek öldürüyor. Sonrasında bir de kamyonetten çıkıp insanlar ateş ediyor. Tabi hemen olay yerinde kendisini vuruyorlar. Sanki şu anda Avrupa sokaklarındayım. Burada deniz ürünleri çok popüler. Zamanında fakir fukaranın yediği denizin böcekleri, karideşmiş, ıstakozmuş. Bunlar şu anda zenginlerin menüsüne düştü. Hafta içi saat 10. O yüzden kalabalık değil. Ama biz buraya Cuma'da geleceğiz. Cumartesi akşamı da geleceğiz. O zaman çok daha kalabalık olacağına eminim. Dostlar, New Orleans'ın ara sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu muhit sanki bir Avrupa şehri gibi. Kendinizi İngiltere'de veya İspanya'daymışsınız gibi hissediyorsunuz. Aynısı İngiltere'de mevcut. İspanya'da mevcut. Şimdi bir de ana caddeye gidelim. Boydan boya bakar mısın? Kendini İngiltere'de hissetmedin mi? Şimdi bak ben hayatım hiç İngiltere'ye gitmedim. Hani kendimi İngiltere prensi gibi size tanıtmak istemiyorum ama filmlerde gördüğüm kadarıyla benziyor. Ama onun dışında Fransa'ya gittim. Fransa'ya benziyor kesinlikle. Ama İngiltere'ye gitmediğim halde oraya gittiğini düşünüyorum. Bu da hani Harry Potter filmleriyle büyüdük ya hepimiz. O filmlerde böyle Harry Potter İngiltere'nin o ıssız sokaklarında geziyor. Karanlık bir hava mevcut. Orada yolunu kaybediyor. Sonrasında Hogwarts'a gitmek isterken aynen şu şekilde bir böyle duvara giriyor ya. Aynısı abi. Tabii ki burası Avrupa'nın Amerikalaştırılmış hali. Bu da diğer bir pasaj. Az öncekiyle aynı. Bakın Fransızca yazıyor. Buraya çok fazla göçmen geldiği için yani o zamanın kölesi. Fransızca da bu bölgede çok yoğun dostlar. Bak az önce bütün her şey birbirine benziyor dedim ya. Baksana. Belki 5-10 blok yürüdük. 10 caddedir aynılarını görüyoruz abi. Louisiana'nın şehir meydanındayız. Şu anda buralar çok hareketlendi akşama doğru. Yolun en başında trompet çalan insanlar var. El falı okuyanlar, ufak tefek böyle incik cincik satanlar. Ablamız burada şiir yazıyor. Şundan bahsetmek istiyorum. Şu binaya bakar mısınız? Sanki kendinizi Fransa'da, Paris'te gibi hissedebilirsiniz. Devamında bir adet kilise mevcut ve gene eyalet müzesi. Bunların hepsi Fransız kültüründen etkilenmiş durumda. Ayrıca şu meydan olayı Avrupa'da olan bir şey. Amerika'ya gelmiş, gezmiş olanlar bilir ki Amerika'da meydan diye bir şey yok. Yani işte New York'ta Times Square var. 3-5 tane böyle meydanımsı şeyler var ama onun dışında hiçbir şehirde meydan olayı mevcut değil. Ama burada çok fazla bir Avrupa esintisi olduğu için meydan olayı, meydanda buluşma olayı var.
scratch the ring on there. By taking the ring and trying to get it off the rope, it seems impossible. Dostlar, New Orleans'ın Kanal Caddesi'nden yapmış olduğum videonun sonuna geldik. Olabildiğince, dilim döndüğünce size New Orleans'taki sömürgeleşmeden bahsetmek istedim. Burası bir zamanlar Fransız ve İspanyol sömürgesiyken şu anda Amerikan toprağı ama o kültürler hala değişmemiş. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Oslay New Orleans'tan out.